Buradaki alışveriş merkezine şu an geldim. 100 dolar vereceğim. Bakalım ne kadar Endonezya parası yapıyormuş. Şu an bu sigara fiyatlarını burada bir soracağım. Hani bizim ülkemizde ne kadar? Endonezya'da sigara fiyatları ne kadar? Bir karşılaştıralım. Hep beraber bir görelim istedim. How much the cigarette prices? Can you tell me please? Yani 3.800.000 bunların parasıyla. Böyle bir sos hazırladı. İlk önce kaba bırakıyor. Sonra onu herhalde sos olarak önümüze koyacak. Evet, bu bizim yemeğimizin sosu. Ama yemeğimiz de şurada pişiyor. Şöyle çekeyim, ben mutfağa geçmek istemedim. How much Osmo Pocket? Arkadaşlar şimdi ben bu sigara videosunu özellikle insanları özendirmek için çekmiyorum da hani kimse lütfen yanlış anlamasın. Şu an bu sigara fiyatlarını burada bir soracağım. Hani bizim ülkemizde ne kadar? Endonezya'da sigara fiyatları ne kadar? Bir karşılaştıralım. Hep beraber bir görelim istedim. Burası küçük bir market. Yani bizdeki neye benzeteyim? Hani bizde şok market mi desem? Yani benzetemedim ama şok market gibi. How much the price of cigarette? Marlboro. How much? Is that the red one? Red. Gold. Kaç? 26.000 bunların parasıyla. Mesela Camel'lar var. Camel'lar 18.000. Ben burada sigara fiyatlarını hepsini böyle videoya çektim. Hatta biraz da böyle yanaştırayım ki görünsün. Evet. 64.600 liralık malzeme aldık. Hemen bitiriyoruz. How much the cigarette prices? Can you tell me please? Yeah, Ice Blast is how much? Can you put it here? Ice Blast mesela var. How much this one by dollar? 28. The other Marlboros, how much? The other one, same price, right? But 27,000. 27,000. Evet, şimdi. Is that one Marlboro? Can you give me one? Can you give me one? Yes, that one. Okay. Bu da farklı bir Marlboro. Bu biraz daha uzun gibi. Böyle baktığımız zaman bu da filter black'miş. Yani herhalde bunun filtresi siyahmış. Bu da 25.200'müş. Bir tane de böyle bundan sorduk. Sampoerna 20,000. Sampoernalar var 24.000. Öbürleri de 20.000. Teşekkür ederim. Thank you very much. Aziz abinin lokantasına geldik. Aziz abi bize burada yemek pişirecek. Tabi böyle ezilmiş domatesler, şililer. Burada böyle bir tane düzenek oluşturmuş. Yeah. Okay, I'm here. I'm waiting. Aziz abi burada. Kendisi aşçıbaşı. Burası onun restoranı. Böyle bir sos hazırladı. İlk önce kaba bırakıyor. Sonra onu herhalde sos olarak önümüze koyacak. Evet, bu bizim yemeğimizin sosu. Ama yemeğimiz de şurada pişiyor. Şöyle çekeyim, ben mutfağa geçmek istemedim. Aslında kendisi çok efendi bir insan. Oraya da geçebilirim. En iyisi ben oraya doğru geçeyim. Tabii burası biraz hijyenden uzak bir yer. Yani yemeği bize pişiriyor derken ben şahsen yiyemeyeceğim. Çünkü hem karnım tok. Şu an Aziz abi mesela pilavı dolduruyor. Bakın pilav böyle. Lapa gibi bir pilav. Tabii maşallah elleriyle kendisi koyuyor. Biraz önce benim içtiğim içeceğe de elleriyle buzu doldurdu. Elleri temiz. Kendine göre tabii temiz de. Bakın. Burada patlıcan falan da var. Bunun ne olduğunu bilemiyorum ama herhalde evde yapmış getirmiş. Şöyle bir
mutfağı var. Böyle tabi buralara restoran diyorlar. Bunlara genellikle street food restoran diyorlar. Pilavmış. Rice da. Rice ha. Pişiriyor şu an. What is this, Mr. Aziz? What's this? Ikan belut. Ha? Ikan belut. İtan belut. Vallahi Aziz abi itan belut diyor ama ben ne olduğunu bilemiyorum. Ya hamur mamurla yapılan bir şey. Çünkü bir hamur kokusu var. Yani bizdeki sigara böreği pişirildiği zaman bir kokusu var ya onun. Onun bir kokusu var. Burada da bardaklar var. Bardakları zaten Allah'a emanet, çok kirli. Burada böyle zaten böyle kovalarla, leğenlerle doldurmuşlar, yıkıyorlar. Tabi buradaki hijyen anlayışı bu. Yani bizdeki gibi değil mesela. Bakın bu da onların tüpü. Buradaki hijyen anlayışıyla bizdeki hijyen anlayışı bayağı farklı. Bu da un. Mısır unu mu değil mi? Nişasta gibi duruyor yani de. Un herhalde, beyaz un. Evet Aziz abi mesela bakın burada bir düzenek oluşturmuş. Şu tüp mesela gelip burada iki ocağı aynı anda yakabiliyor. Yani şurada bir aparat yerleştirmiş, birleştirmiş onları. Ayırmış daha doğrusu. Tabii Aziz abi mesela buradaki yağda pişirdi ama o yağı daha sonra gene kullanacak çünkü dökmeyecek. Hayat şartları burada biraz pahalı. İnsanların ellerinden ancak bu kadar geliyor. Çok fazlasını da yaparsa bu sefer kimse gelip yemek yiyemez. Çünkü sonuçta buradaki insanlar 2 liraya 3 liraya karnını doyuruyor yani. Buradaki insanlar gerçekten kıt kanaat geçiniyorlar. 2 liraya 3 liraya karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Oo, yemek hazır. Yemek hemen pişti zaten. 5 dakikada hazır oldu. Şöyle bir çekelim. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun kardeşim. Şimdi yemeğimizi hazırladık. Arkadaşım keyfi yerine geldi. Thank you very much. I'm full. Later I will try. Every day, every time full. Yeah. Because I ate too much at the morning, at the breakfast. Yeah. Halbuki şimdi aslında temiz bir yer olsaydı ben de bir şeyler yerdim ama her türlü yemeği her yerde de yiyemiyorum. Aziz abinin restoranı dediğim yer burası. Ayam Belut Ceker Vader yazıyor mesela şeyinde, üzerinde. Bu da bir restoran. Yani onun yanındaki de bir restoran. Onun yanındaki de mesela burada bebek Ravon kare yazıyor. Bebek demek şey demek. Ördek demek. Burada ördeğe bebek diyorlar. Bebek goreng dedikleri de kızarmış ördek. Ama o da burada şu an yok. Burada da bir abla bir yerde oturmuş. Tabii o da restoran diye tabir edilen sokak kenarındaki yerlerde oturup yemeklerini, içeceklerini falan içiyorlar. Bizden çok farklı olarak bunlar yemeklerini yiyorlar. Çünkü bakın mesela yemeğini alıyor, tabağına koyuyor. Sonra 3-4 parmağını, hatta 5 parmağını kullanarak yemeğini ağzına götürüp yiyor. Biz de oysa böyle yiyemeyiz. Biz ancak balığı falan ellen yeriz. Ama burada bütün yemekleri, mesela sürü yemekleri de dahil olmak üzere hepsini böyle elle yiyorlar. Ancak bir çorba morba olduğu zaman o da böyle bir kaşık yiyorlar. Kaşıkla yiyorlar. Kaşıklar da zaten çok ince. Neyse ben kardeşi fazla utandırmayayım. Sonlandırayım. Evet. Hey, ya da bunlara bak. Hey. Hay. Görüyor musunuz? Ne kadar mutlular. Pro 7 how much? 5.400.000 right? GoPro 7 5.400.000. Burada wireless Go yani kablosuz mikrofon olan Rode'u sordum. 2.520.000. Bu da aşağı yukarı ben hesaplamıştım. 2.520.000 parası 1000 lira yapıyordu. Bizde ise 1600-1700 lira falandı yani. Fiyatlar burada uygun. Burada aynı zamanda şeyler de var. Bu dronlar falan da var.
Mavic, bak Osmo Pocket var. How much Osmo Pocket? 5 million. 5 milyon da Osmo Pocket. Mavic, you have Mavic 2? Mavic 2 Pro. Pro. How much? Sold out, sorry, 22 million. 22 milyon. Amerikan doları burada geçmiyor. Ben bu şeyi alacağım için şu an döviz bozmaya gideceğim. Ya kredi kartıyla ya da nakit olarak, ama Endonezya parasıyla vermeniz gerekiyor. Endonezya parasıyla diyor illa vereceksiniz. Onun dışında diyor ya kredi kartı ya da gidip paranızı bozun. Parayı da bozma yeri 20 dakika burada uzaklıkta. Motor sürenler, motorun arkasındakiler, herkes burada cep telefonlarıyla uğraşıyor. Yani hayat burada böyle devam ediyor. Motorlar akıp gidiyor. Şimdi tekrar alışveriş merkezine para bozdurmaya gidiyoruz. Para bozdurmaya gidiyoruz. Yolda da selamlaşan bir motorlu beyefendi. Şimdi gideceğiz oraya. Biraz para bozduracağız. Biraz da dilimiz damağımız kurudu. Ben buna söyledim, dedim ya dilim damağım kurudu. Bir gidelim bir yerde bir dondurma falan yiyelim. Tunjungan alışveriş merkezinin motor parkına şu an geldim. Döviz bozdurmaya gidiyoruz burada. Tunjungan alışveriş merkezine. Buradaki alışveriş merkezine şu an geldim. 100 dolar vereceğim. Bakalım ne kadar Endonezya parası yapıyormuş. Şurada da bir tane süpermarket var. Burası Tunjungan alışveriş merkezinin bir alt katı. Burada böyle çocuk eğlence yerleri var. Arkadaşlar biraz önce döviz bürosuna geldim. 100 dolar verdim. Bana 1 milyon 390 bin rupiah verdiler. Tabi burada ilginç bir şeyle karşılaştım. Eski 100 dolarlardan verirseniz 400 bin daha eksik veriyorlar. Hatta paranız gıcır olursa 1 milyon 400 bin verirler. Ama paranız biraz eski ise 1 milyon 390 bin rupiya veriyorlar. Haberiniz olsun. Tunjungan alışveriş merkezinde Huawei mağazasına geldik. Telefonumun dış kabını, yani camla yapıştırılan filmi istedim burada. Hani ne kadar olduğunu sordum. Arkadaşlar ücretsiz yapabileceklerini, burasının Huawei mağazası olduğunu, burada böyle bir hizmetlerinin olduğunu söylediler. O yüzden böyle ücretsiz bir uygulamaları varmış. Şu an onları çekiyorum. Tabii gülüyorlar böyle, espri yapıyorlar. Bir para almıyorlar. Normalde Türkiye'de olsa 40-50 lira para alacaklar. Tabii Huawei'nin burada bir sürü hiç görmediğimiz ürünleri var. Mesela Huawei Envision 360 kamerası falan var burada. Biraz sonra bir de Huawei'nin şeylerini soracağım. Hani fiyatlarını soracağım. Ne kadarmış diye. Bakalım bize fiyatları verecekler mi? Aslında bizim amacımız burada bunların fiyatlarını araştırmak değil de, neyse ben şöyle bir bakayım mesela. Burada Huawei P30 Lite var. Yani 3 milyon 800 bin bunların parasıyla. Ön tarafa geçeyim. Ön tarafta da P30 Pro varmış. 10 milyon 800 bin yazıyor. Ben telefonumu daha ucuza bir arkadaştan almıştım. Aslında benim telefonum 7500 liraydı. Ben 6000 liraya, arkadaş sağ olsun bana 6000 liraya vermişti. Ama burada bunların fiyatları 10 milyon 999 bin olarak yazıyor. Onu hesaplar, fiyatlarını yazarım. Ekranda gösteririm ben size. Güzel bir mağaza burası. Burada değişik ürünler falan var. Hani işin açıkçası çok da buradaki insanları da rahatsız edip de çekimler yapmak istemiyorum ama hani biraz da görün istiyorum. Mesela Huawei'nin
7 Pro 2019'u varmış. 2.199.000. Ben bu telefonu daha önce görmedim. Huawei'nin böyle bir de kamerası var burada. Böyle küçük mini hoparlörleri var. Para falan da talep etmediler sağ olsunlar. Bakalım nasıl olmuş. Yapıyor mu? Evet, şu an arkadaş yapıyor.